İstanbul'un o bilindik silüetine devasa yepyeni bir yapı eklendi. Ama böyle bir şey beklemiyordum ya. Kulenin içine girince gerçekten başka bir dünyaya girmiş gibi oluyorsunuz. Oo. Hoş bulduk. İçeride farklı bir dünya varmış. Gerçekten ben de çok şaşırdım. Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'ndeyim. Fiyatları, bilinmeyenleri, içeride hangi imkanlar var, kafe fiyatları nasıl, yetişkinler ve çocuklar içeride nasıl vakit geçirir, hepsine yer vereceğim arkadaşlar. Çok keyifli bir vlog olacak. Birçoğumuzun merakını gidereceğim. Hadi gelin başlayalım. Karşı istikametten geldiğiniz zaman Çamlıca Tepesi'ne hemen buradan sağ tarafta Çamlıca Kule'ye ulaşabiliyorsunuz. Bu taraftan böyle yaya bir şekilde yürüyebiliyorsunuz. Şuradaki otopark alanı personele ait, bilginiz olsun. Plaka tanıma sistemi var. Burada ücretsiz servis durakları var. Onları da öğreniriz. Hatta bakın şöyle manzarayı göstereyim size. Şimdiden manzarayı yakalamaya başladık. Sol tarafımızda kule kalacak şekilde yürüyorum. Ben bir dönem Çamlıca'da oturdum, 2000'lerin ortaları filan. Gerçekten Çamlıca Tepesi'nde çok dağınık bir şekilde telekomünikasyonla ilgili kablolar, eski direkler, yapılar filan olurdu. Bunları biraz derleyip toplamak için, bu görsel dağınıklığı da engellemek için radyo ve televizyonla ilgili tüm yayın ağını tek bir çatı altında toplamak istediler. Türk, Osmanlı sanatının önemli simgelerinden biri olan lale formunda bir kule inşa ettiler. Asıl amacı bu. Bu açıdan önemli bir yere sahip aslında. Evet, girişler buradan yapılıyor sanırım. Seyir katı, hedef ay, seyyah 360, amfiteyatro ve restoran kafe bölümleri var. Tabii bunlar neyi ifade ediyor onu bilmiyorum. Şimdi buradan içeri ben giriyorum yavaş yavaş. Çok güzel derli toplu yürüyüş alanı yapmışlar ama şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Çok sıkı bir güvenlik ağı var. Yani ben bu B kapısından geçerken oldukça bir üst araması yaptılar. Bu arada mikrofonla içeri girmek yasak. Ben randevusuz geldim tabii. Bu kadar sıkı güvenlik önlemi olduğunu bilmiyordum. Önce randevunuz var mı diye sordular. Yok dedim, ben hani YouTube kanalı için geldiğimi söyledim. Sağ olsunlar hemen ilgilendiler ama yetkili birini aradılar. Nezaketen beni içeri aldılar ve bu sayede çekime devam edebiliyorum. Öncelikle personele çok teşekkür ederim misafirperverliğinden dolayı. Arkadaşlar şimdi kulenin yanından yavaş yavaş şöyle içeri doğru gideceğim ben. Bu kule arkadaşlar yaklaşık 365 metre uzunluğunda 49 kat olduğunu öğrendim ama Türkiye'nin en yüksek kulelerinden biri. 4 katta yerin altında varmış. 33. ve 34. katlarda olmak üzere 2 tane seyir terası var. 39. katta ise bir restoranı bulunuyormuş. Yavaş yavaş yürüyüp o alana doğru gidip fiyat bilgisi alacağım sizler için. Girelim yavaş yavaş. Arkadaşlar içeri girdiğinizde muhakkak randevu soruyorlar. Ben tabii randevusuz geldiğimi söyledim ama yüzünüze bakarak konuşuyorlar. Personel oldukça kibar. O yüzden şimdi bekliyorum bakalım. Yarım saat 40 dakika bir çekim yapıp çıkacağım dedim. Giriş katında hemen böyle bir kafe bizi karşılıyor zaten. Kafe fiyatlarını da göstereyim. Hemen burada girişte kafeyi kullanıp buradaki fiyatlardan yardım alabilirsiniz arkadaşlar. İstikamet, hedef ay. Burası sadece çocuklar için değil, aynı zamanda yetişkinler için de. Evet. Burada bizi ilk böyle roketler karşılıyor. Roketlerimiz 1/10, 1/20 oranında küçültülmüş roketlerimiz. En altta gördüğünüz Saturn 5 roketi, Amerika'ya ait olan roket. 1967-1973 yılları arasında kullanılmış tarihi bir roketimiz. Burada uzay kıyafetlerimiz var. Evet. İlk başta gördüğünüz turuncu kıyafetimiz ESAS uzay kıyafeti. Eski Amerikan yapımı bir kıyafet. Bu
Kıyafetlerimiz roketlerde, girişlerde ve çıkışlarda kullanılıyor. Basınca dayanıklı, ayakkabıları da ayrı dengede durmasını sağlıyor. İkinci kıyafetimiz milli gururumuz Türkiye Uzay Ajansı'nın kıyafeti. NASA'nın projesi ile giden Türk astronotumuz Alper Gezer Avcı NASA'nın projesiyle çıkmıştı. Evet. En çok Ay'a giden kıyafetimiz bu kıyafet. Burada da güneş sistemimizi görüyoruz. Evet. Şöyle gösterelim. Yukarıda gördüğünüzde TürkSat 5 uydumuzun maketi. Haberleşmeyi buradan sağlıyoruz. Yukarıdaki kuleyle irtibat halinde olan uydulardan biri o zaman. Evet, TürkSat 6A uydumuz gönderildi. Şu an onu kullanıyoruz. Burada uzay tarihimiz var. 1933'ten 2018'e kadarki kısmı anlatıyor bize. Biz hedef ay olarak 2038'den 2081'e uzay yolculuğuna çıkarıyoruz burada. Bu tarihleri yaşarcasına şimdi göreceğiz mi? Evet. Burada kısa bir videomuz var. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünyaya selamlar. Kusura bakmayın, odam biraz dağınık da. Malumunuz, burada her şey uçuş modunda. Uzay İstasyonu, dünyadan tam 400 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Sizleri bu güzel manzarayı izlemeye bekliyorum. Harika. Şimdi bu anlatılanları yaşamaya doğru mu? Evet, hazır mıyız uzay yolculuğuna? İyi bakalım hadi. Heyecanlandım burada. Oldukça da böyle fazla koridor var. Böyle bir uzay üssü içindeymiş hissiyatı yaratıyor. Evet, burada ilk kapımız burası. Kapsül mü? Yani uzay mekiğinin içi. İlk roketimizin içerisi burası. Türklerin yaptığı bir roketimiz. Sizleri böyle öne alayım. Tamam, en öne oturuyorum. Şimdi burada aracımız 45 derece öne gelecek, 45 derece arkaya yatacak. Koltuklarda böyle masaj koltuğu gibi biraz sallanacak, 2,5 dakika sürecek. Yani uzay istasyonuna çıkıyoruz şimdi. Evet, iyi yolculuklar Sağ olun, diliyorum. teşekkür ederim. Şunu aşağı doğru dönüyoruz arkadaşlar. Aya doğru iniyoruz şu an. Uluslararası uzay üssüne menzil 3000 feet. Uzaya çıktık ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun içindeyiz arkadaşlar. Burası Türkiye modülümüz. Evet, Türkiye. Bakın ayın önünden geçiyoruz. Evet, şu an Şimdiki yolculuğumuz Ay'a gidiyoruz. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Ay'a doğru seyahat edecek olan araç. Olabildiğince o atmosferi yansıtmaya çalışmışlar. Ay'a hoş geldiniz diyoruz. Evet, buradan geldik ünitenin içinden. Ay'a hoş geldik. Evet, şimdi Ay üssünün içindeyiz değil mi? Evet. Şu an 2061 yılına gelmiş bulunmaktayız. Evet. Ayın yüzeyine kurulması hedeflerinden yerleşkeyi görüyorsunuz. Size bu alanı anlatıyor, gelecek planlardan bahsediyor. Oo. Türkiye Uzay Ajansı'nın yürüttüğü uzay mağaraları projesindeki Ay üssüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. 7 yıl sonra Ay yüzeyindeki incelemeler tamamlandığında 2045 yılında bilimsel çalışmalar başlatıldı. 2075 yılına gidiyoruz şu an. Evet, 2075. Evet. Şu an 2075 senesine sıçradık. Evet, bu sağ taraftaki kapıdan. Burada bir uzay mekiği daha var. Burada sizin için oyunu başlatayım. Oyun mu var? Evet. Evet, Ay'a indik. Evet, zar zor park ettik aracı. Otopark ücreti ne kadar acaba? Topladığımız taşları mı getirdik? Bizi zengin eder mi bilmiyorum. Şimdi maden işlemeye geçiyoruz. Maden işleme alanımıza geldik. Şimdi ben size topladığınız maden göstereyim. NZC 35 maden. NZC 35. Evet. Bu madeni yerine koyunca sağ yukarıdan enerji gelecek. Evet, bu ışık yandı. Buradan da böyle enerji geldi. Ne yapılıyor? Hedefe vurmak için tuşa basınız. Ama bir şey söyleyeceğim, güzel yapmışlar. Aha, vurdum birkaç tane. Görevlerimizi başarıyla tamamladıktan sonra dünyaya geri dönüyoruz artık. Buradan tekrar gemiye binip dünyaya geri dönüyoruz. Evet, aynı alana çıkıyoruz. Aslında bir nebze biraz böyle yuvarlak yapmış oluyoruz, değil mi? Buradan girip iyice içeriye gezip hemen şuradaki kapıdan çıkıp süreci tamamlamış oluyoruz.
34. kattaki seyir terasına çıkıyoruz şu an. Manzarayı merak ettim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Arkadaşlar evet 34. katta seyir terasındayız. Bakın Topkapı Sarayı ile arasında buradaki manzaradan dümdüz baktığınız zaman tam 8 kilometrelik bir mesafe var. Evet arkadaşlar manzara. Oldukça yüksek. Karşıda da Çamlıca Tepesi var. Bayrağın olduğu alan. Oldukça yüksekmiş ya. Burası Küçük Çamlıca Korusu, alt taraf arkadaşlar. Soluklanma alanıdır burası. Bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi ben böyle yürüyeceğim, farklı açılardan da İstanbul'u görmüş olacağız. Şarj sıkıntısı yaşarsanız burada kullanabilirsiniz. Burada mesela küçük bir, mini bir kafesi var. Tuvaletleri var. Yani seyir terasının olduğu yerlerde tuvalet de yapmışlar. Yani gelen misafirler sıkıntı yaşamasın diye. Bakın şöyle yürüyor. Buradaki açıyı da göstermek istiyorum size. Wow. Bakın Ataşehir arkasında arkadaşlar karşı. Şu yüksek binaların olduğu taraf Ataşehir. Evet buradan devam ediyorum göstermeye. Sağ tarafa doğru yani sahili gören tarafa doğru geliyorum. Adaları göstereceğim size. Bakın şimdi güneş karşıdan gelecek ama adaların üstünden ama şöyle göstermeye çalışayım. Burada aşağıda arkadaşlar şöyle bazı havuzlu villalar görürsünüz. İşte diğer tarafta şöyle ön tarafta. Oralar genellikle Çamlıca villaları diye geçiyor. Yine bir tepelik bir noktada kaldığı için şöyle denizi gören bir manzaraya sahip. Hadi el salla. Takip edin ama. Tamam, adın ne abi? Özgür Uçakçıoğlu. Özgür Uçakçıoğlu. Uçakçıoğlu. Okay. Evet, karşısı şu yüksek bina MR binası arkadaşlar. Orası koskocaman boş bir araziydi. Ben bankacı iken Libadiye şubesinde çalışıyordum. O zaman tabii bu MR'ın binası yoktu. Türkiye'nin en büyük AVM'lerinden birini yaptılar. Boğaz'a doğru gidiyoruz arkadaşlar tepeden. Boğaz'ı izleye izleye gideceğiz. Böyle yukarıdan baktığınız zaman gerçekten İstanbul'un ne kadar çok betonla kaplandığını hissedebiliyorsunuz. Gökyüzünün ihtişamını net hissettim bugün bu taraftan da. Her açıdan göstermek istiyorum. Evet, burada şöyle kulenin maketini yapmışlar. Evet, burası bir halka arkadaşlar. Çember şeklinde yürüyebiliyorsunuz bu kulenin tepesinde. Amaç bu. Evet, şöyle hemen Boğaz manzarasını göstermek istiyorum. Birinci köprüyü görüyorsunuz. İleride de ikinci ve üçüncü köprü şeklinde. Gerçekten muazzam ya. Bakın Çamlıca Korusu'nun devam ettiği alanı görebilirsiniz. 45 senelik İstanbulluyum. İstanbul'a böyle yüksekten bakmamıştım. Diğer tarafa doğru yürümeye devam ediyorum. Kulenin etrafında. Bakın kulenin gölgesine bakın. Arkadaşlar şurada fiyatları göstermek istiyorum size. Bakın buraya gelecek olursanız kafe fiyatları şu şekilde. Bu kattaki kafeyi ben gösteriyorum. Kattaki mi aşağı kattaki menü o? Süper. Oradaki kare kod ise randevu rezervasyonla girmem. Tamam, çok güzel oldu. Onu da okutayım oradan. Çok sağ ol. Rezervasyonsuz girmeyi deniyorum bakalım. Kafeyi de göstermek isterim. Şöyle bir ortamı da görmüş oluruz. Burada PTT mi var? Evet. Full üzerine. Full üzerine. He, anladım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, müsaadenizi istedik. Şimdi
Restoranın içinde çekimime başlıyorum. Çok hoşuma giden bir şey gördüm. Göstereyim size. Bakın. Yemek yeme masalarını bazı bölgelerde şu şekilde düzenlemişler. Hiç kesmeden gösteriyorum ki atmosferin ve açıların nasıl olduğunu görün. Üst katla aynı. Biraz daha tabii dar yapmışlar burayı. Hani özel masalar koymuşlar. Fiyatları göstermek isterim size. Kahvaltı 2 kişilik 1600 lira. Hızlı kahvaltı tabağı 700 lira arkadaşlar. Omlet ve yumurta fiyatları. Soğuk başlangıçlar var burada. Peynir, işte zeytinyağlı yemekler vesaire. Sıcak başlangıçlar var. Mesela çorba 230 lira. Wrap 650 lira. İşte takolar 480 lira. Tavuk yemekleri 340'dan başlıyor. Örneğin hamburger fiyatları işte 650'den başlıyor, 760'a kadar çıkıyor. Ana yemekler arkadaşlar 800 liradan başlıyor, 1420'ye kadar et türüne göre değişiyor. Yine burada 800'e de tavuk şiş var mesela. Evet, tatlı fiyatları, çay fiyatları 50 lira, fincan 80 lira, americano nerede? O da 220 lira. Gökyüzüyle yeryüzü arasında çok bir fark yok. Burada hemen yürüyüşüme restoran kısmında devam ettiğim zaman çok farklı bir konsept yine karşılıyor bizi. Burada hemen bir kasa bölümü var, burada loca bölümü var. Hemen şöyle adalara bakan birkaç masa gördüm. İşte şöyle bir ambiyans var. Bence rezervasyonlu olması çok mantıklı bir hareket. Oldukça sevimli, güzel, şık bir restoran yapmışlar. Kafe katı, restoran ve burası 40. kat mı oluyor? Çok teşekkür ederim bu arada nezaketiniz için, kolay gelsin. Hemen burada restoran içinden bir alt kata inebiliyoruz. Bu 40. kat restoran bölümüydü. Evet, buradan da kafe bölümüne inebiliyoruz. Hemen 39. kata indik. Bu şekilde bir kafe bölümü. Bakın masa tipleri, tasarım, dekor oldukça birbirine benziyor. Ama kulenin içinde olduğunuzu değil de böyle sanki bir geminin içindeymiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Camdan baktığınız zaman yüksek bir yerde olduğunuzu anlıyorsunuz. Ferah, şık tasarımlar var. Kafe fiyatlarını da gördük zaten yukarıdaki menüden. Bakın şöyle günlük birkaç tane şeyi göstermek isterim size. Kolay gelsin. İzinli geldim. Sayın Bey tarafından yönlendirildim. Haklı olarak da uyarıyorlar arkadaşlar. Uyarmaları da bence güzel bir şey. Yani en azından hassaslar bu konuda. Ben de hepsine tek tek müsaade istediğimi söylüyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlara bu arada. Gelinir, bir akşam yemek yenilebilir, kahvaltı yapılabilir. Ürün tedariği nasıl, ürün kalitesi nasıl, reçeteler nasıl, tabaklar nasıl, onları da bir deneyimlemem lazım. Görüntü itibariyle, genel itibariyle çok derli toplu, güzel düşünülmüş. Misafirlerin gelip ilk bilet aldığı nokta burası değil mi? Yani Evet. güvenlik noktasında ya da öncesinde herhangi bir yerden bir bilet Yok, alışverişi hayır. sağlayamıyor. Tam bileti ne kadar bir kişi? Tam biletimiz 320 TL efendim. Gençlere, 65 yaş üstüne, şehit yakınlarına, gazinin kendisine 140 TL. Bu bilet neyi kapsıyor içerik Tam olarak? biletimiz sadece seyir terasını kapsıyor efendim. Burada 3 tane aktivite var. Evet. 3 aktivitenin ayrı biletlendirmesi var. Bu fiyat sadece seyir terasını gezmek Evet. için. Örnek veriyorum, hedef ay aşağıdaki o bilim kurgu alanına indik. Oradaki fiyatlar ne? Bir tam birey 920 TL hem uzaydan hem seyir terasından yararlanabiliyor. Ekstradan sinema da eklemek isterse sinemanın ücretleri de 140 TL, 75 TL. Sinemayla beraber bir tam kişi Evet. 1060 TL full paketten Full paket. yararlanabiliyor. Öğrenci ne kadara faydalanabiliyor? Şöyle ama 0-6 yaş ücretsiz olduğu için Tamam, seyir süper. terasına 18 yaş ve 25 yaş arası öğrenciler için Öğrenciler için. 565 TL. Full paket. Hı hı. Tamam. Gelen misafirimiz diyelim ki 0-6 yaşında bir çocuğu var. Seyir terası ücreti kesinlikle alınmıyor. Yıl sonuna kadar 0-18 yaşa hiçbir şekilde seyir terası ücreti alınmıyor. Harika. Yıl sonuna kadar 0-18 yaş arası gelen bir misafirimizin ödeyeceği ücret 425 TL. 425 Full lira. paket. Sinema dediniz. Farklı Her bir yarım gösterim saatte mi bir var? seansımız var. 7 dakika sürüyor bu seanslarımız. Bu 7 dakikalık seansta şöyle
koltuklarımız hareket ediyor. Su, ses, ışık, dokunma, rüzgar efektiyle beraber 7 dakika boyunca İstanbul'un en tepesinden uçarak geziyormuşsunuz gibi düşünün. Sinema bölümünü de merak ettim. Girmeyi deneyelim. Evet, burada kanatlar var zaten Hazerfan'ın yaptığı. Yukarıda yıldızlı bir gece ambiyansı var. Burada da perde var. O zaman bu kaç boyutlu oluyor? Çünkü su var, hareket var, Evet. rüzgar var, Şöyle efendim, titreşim var. Normalde 7 boyut, Evet. fakat bazen işte sıkıntılar oluyor. Mesela giren grup diyor ki işte biz ıslanmaktan hoşlanmıyoruz He. diyor. Ona göre değişiyor ama 7 boyutlu diyebiliriz Ha, efendim. anladım. Peki o Standart boyutları altına kısabiliyor 7 boyut. musunuz? Su istemiyorsa onu kapatabiliyor musunuz? Bazen işte çok çocuk grupları geliyor, ufak çocuklar geliyor. Onları arkadan Aa. suyu kapatıyoruz. Su içeride de yapabilirsiniz. Aa, oldu. Tamam. Hazerfan Çelebi nasıl uçmuş bir bakalım. Ben Hezarfen. Asırlar önce Galata Kulesi'nden kanatlarımı takarak Üsküdar'a uçmuş idim. Asya ve Avrupa'yı birleştiren İstanbul'u seyreylemeye hazır mısınız? Koltuklar sürekli hareket ediyor arkadaşlar şu an. Evet, az önceki seyir terasının manzarası. Evet, şu an uçuyormuş hissiyatıyla Çamlıca Tepesi'ne doğru gidiyoruz. Evet. Koltuklar sürekli hareket ediyor. Rüzgar geliyor. Su fışkırtıyorlar az arada. Yine ıslandık ya. Kuleden çıktım. Ama böyle bir şey beklemiyordum ya. Kulenin içine girince gerçekten başka bir dünyaya girmiş gibi oluyorsunuz. Bir de gökyüzüne açılan bir kapı gibi olduğu için başka bir duygusu var, enerjisi var. Tavsiye ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Takip, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hepinizi seviyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.